Merhaba hanımlar, İğne ve Örgü YouTube kanalıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Evet hanımlar, bugün de sonbahar renklerinde yakadan başlamalı, kolay, güzel bir kazak yapacağız beraber. İpim Alize Burcum Batik, %100 akrilik bir ip. Renk numarası ise 1893. İpime uygun 4 numara tığım, yani 2,5 numara. Şuradan şöyle göstereyim. 2,5 numara kalınlığında. Yani ipinize uygun, elinize uygun herhangi bir tığ da olabilir. İpimizi buradan içinden çekerek modelimize başlayalım. İlk önce şu şekilde ilmeğimi aldım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir çektim. Bir tane de burada kenarda kalacak olan zinciri çektim. Dibine kalan zincirden ilmeğimi bu şekilde çıkardım. Sık iğne yaptım. Çıkardım, kapattım. Tığımı dolamadan ilmeğimi çıkardım, kapattım. İlmeğimi aldım, kapattım. İlmeğimi aldım, kapattım. İlmeğimi çıkardım, yine kapattım. 1 2 3 4 5 6 tane zincir üzerine 6 tane sık iğne yaptık. Bir zincir çektim, geriye döndüm. Şimdi yapmış olduğumuz sık iğnelerin dış tarafındaki şu kanatlarına, şuralarına yine zincir çekmiş olduğumuz yerin dibine ilmeğimi alıyorum, kapatıyorum. Tığımı dolamadan yine arka taraflarından ilmeğimi alıyorum, kapatıyorum. İlmeğimi alıyorum, kapatıyorum. Bu şekilde tek taraflarına 6 tane sık iğne yapalım. Şu köşedeki sık iğneleri unutmayalım. İlmeğimiz azalmasın. Yine bakın, burada 1 2 3 4 5 6 tane sık iğnemiz oldu. Bir zincir çektim. Geriye döndüm. Yine çekmiş olduğumuz zincirin dibine batıyorum. İlmeğimi çıkardım. İkisini birlikte. İlmeğimi aldım. İkisini birlikte. Yine dış taraftaki tek kanatlarına batıyorum. Bakın. Bu şekilde modelimizin, kazağımızın yakasını hazırlayalım. Bir tane daha yapalım. Bir zincir çektim. Yine dış tarafına bakın. Kapattım. İlmeğimi çıkardım, aldım, kapattım. İlmeğimi aldım, kapattım. Bu şekilde 80 sıra yapalım. Şu dip taraftakini unutmayalım. Şöyle saydığımız zaman bakın, 1 2 3 4 4 tane yaptık ya. Bu şekilde 80 sıra yapalım. 80 sıra bu şekilde yapıp geliyorum. Evet hanımlar, şöyle gördüğünüz gibi 80 sıra ördüm. Şu şekilde. Şimdi yakamızı böyle tutalım ve birleştirelim. Bir zincirimizi çekelim. Şöyle üst üste koyalım. Yine arka kanadından bu taraftaki zincir boşluklarından batarak şu şekilde bir kaydırma yapalım. İki ilmeği birbirine, buradakinden alalım. Bir tane de buradakinden, ikisini birlikte şu şekilde kaydırma yapalım. 6 tane ilmeğimizi bu şekilde birbirine sabitlemiş olduk. Son ilmeğimizi de buradan alalım. Yine buradaki ilmeğimizden de alalım. Bir tane zincirimi çektim. Şu şekilde kapatmış oldum. Bir tane zincirimi çektim. Bulunduğu yere bir tane sık iğne yaptım. Şuradaki görmüş olduğunuz tepe boşluğuna 1 2 sık iğne yaptım. Buradaki boşluğa bir sık iğne yaptım. Yine buradaki tepe boşluğuna 2 sık iğne yaptım. Buraları birer zincir çekip geri dönmüştük.
Yine yanındakine bir, tepe boşluğu olan yere 2. Bu şekilde örmüş olduğumuz yakanın etrafını bu şekilde dönelim. Buralara 1, bu tepe kısımlara 2. Bu şekilde sık iğne yapalım. Bu şekilde bütün etrafını dönelim. Şuraya kadar örelim. Evet hanımlar, gördüğünüz gibi tepelere ikişer, şu orta kısımlarda tek batarak bu şekilde sık iğnelerimi yaptım. Tam 120 tane sık iğnemi bu şekilde yakama oturtturdum. Şimdi tam şuraya geldik. Bak, bir tane sık iğnemi yaptım. Şuradaki ilk başladığımız yere ilmeğimizi alarak kaydırma tekniğiyle kapattım. 1, 2, şuraya bir zincirimi çektim. Tığımı hafif kaldırdım. Bulunduğu yere bir trabzan yaptım. Önde gelen ilmeğe bir trabzan yaptım. Bu şekilde 17 adet trabzan yapalım buraya. Burası kazağımızın arka ortası. İki defa da dolayarak her bir ilmeğin tepesine batarak 17 adet trabzan yapalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16 ve 17. Bir zincir çektim. Bu 17. yapmış olduğumuz trabzanın hemen yanına bir trabzan daha yapıyorum. Burası arka ortası demiştik. Şimdi buraya kol yapalım. 26 adet trabzan yapalım kola. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 ve 26. 26 trabzanı da kol için yapmış olduk. Bir zincir çektim. Tığımı doladım. 26. trabzanın dibindeki trabzana batıyorum. Bu sefer ön için 36 trabzan yapacağız. Buraya 36 trabzanımızı yapalım. Evet, 36 trabzanımı da ön için yaptım. Bir zincir çektim. Yine aynı noktaya bir trabzan yaptım. Kol içinde yine 26 trabzan yapalım. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25
ve 26. 26 trabzanımı da kol için yapmış oldum. Yine bir zincir çektim, tığımı doladım. 26. trabzanı yaptığımız boşluktan sayıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 17 tane arka için tam ortadan başlamıştık. 17 tane trabzan da buraya yaptım. 2 tane trabzanım kaldı burada. 17, 18 ve 19. 18, 18'de yapabilirsiniz bunları. Şuradaki ilk başlamış olduğumuz yerdeki trabzanın tepesinden batarak şu şekilde kaydırma yaptım. Bu şekilde arka sırayı da 36 trabzan yaptık. Öne de 36 trabzan, kollara da 26 trabzan yaptık. Ayırma noktalarımız da belli oldu. Bir zincirimi çektim. Hafif ilmeğimi kaldırdım. Etrafından dolaştırarak aynı batmış olduğum, bakın şurada bir tane ileri batıyorum. Şurada gözüküyor umarım. Şöyle kaldırdım hafif. Kendi etrafında çevirdim. Şuraya batıyorum. Yani şuraya, şu boşluğa batarsanız bir tane trabzan eksik olur. Bir geriye batıyorum. Şu şekilde. Bakın aynı üstüne denk geldi. Bu şekilde buradaki boşluğa da trabzanlarımı yapıyorum. Her bir trabzanın tepe boşluğuna batarak trabzanlarımı yapıyorum. 2 defa da çekiyorum trabzanlarımı. Artırma noktasına kadar bu şekilde trabzan yapalım. Bakın artırma yapmış olduğumuz yere geldik. Bir zincir çekmiştik buraya. Bir trabzan yaptım. Bir zincir çektim, tığımı doladım. Aynı noktaya bir trabzan daha yaptım. Şimdi kol için ayırmış olduğumuz trabzanlarımızın da tepe boşluklarına yine trabzan yapıyorum. 2 defa da çekiyorum trabzanlarımı. Her bir trabzanın tepe boşluğuna bu şekilde trabzan yapıyorum. Bu şekilde 2 artırmış olacağız modelimizi. 26 ile başlamıştık. Kol trabzanına 28 oldu ikinci sıramızda. 36 ile başladığımız arka ve ön bedende 38 olarak 2 artırarak bu şekilde koltuk altına kadar devam edeceğiz. Bakın artırma noktasına geldim. Tığımı doladım. Bir trabzan yapıyorum. Bir zincir, tığımı doladım. Aynı noktaya bir trabzan daha yapıyorum. Bu şekilde görmüş olduğunuz gibi artırmamızı yapmış olduk. Bu şekilde örelim. Başka hiçbir işlem yapmayacağız. Kol altına kadar 2 artırarak bu şekilde öreceğiz kazağımızı. Bedeninize
ayarlayarak artırma noktalarını buradan yapacaksınız. Yaka kısmı zaten gördüğünüz gibi büyük bir yaka yaptık. Sıramızı bu şekilde devam ediyorum. Yine artırma noktasına kadar örelim. Evet, artırma noktamıza geldik. Tığımı doladım. Bakın, bir trabzan yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Aynı noktaya bir trabzan daha yapıyorum. Bu şekilde şuradaki trabzanlarımızı atlamayın. Sayılar azalmasın. Bu şekilde kola geçtik. Kol trabzanlarımı da yapıyorum. Her sırada kol ve beden 2 trabzan artarak devam edecek. Ta ki istediğiniz uzunluğa gelene kadar bu şekilde trabzanlarımızı örelim. Evet, yine artırma yapmış olduğumuz noktaya kadar geldim. Tığımı doladım. Bir trabzan yaptım. Bir zincir, aynı noktaya bir trabzan daha yaparak artırmamı yapmış oldum. Buradaki trabzanlarımızı da yapalım. Arka sıradaki trabzanlarımı da yine aynı trabzanların üstlerine batarak yapıyorum. Son trabzanımı da yaptım. Bakın şuraya, şu tepeye batmıyorum. Bir sonraki trabzanın tepesine batıyorum. Kaydırma ile kapattım. Bir zincirle sabitledim. Bakın. Bu şekilde görmüş olduğunuz gibi kazağımızın artırma noktalarına ikişer defa batarak kazağımızı bu şekilde devam edeceğiz. Şöyle koyalım. İstediğiniz uzunluğa gelene kadar bu şekilde artırmalarımızı yaparak devam edip örelim. Evet hanımlar, gördüğünüz gibi 11 sıra bu şekilde kazağımı ördüm. Son 2 sırada şu sadece ön kısımlarda, ön ve arka beden parçasında şöyle 2 tane battım. Kollar yine aynı tek. Bunu da nasıl yaptığımı göstereyim. Bir sırasında beraber örelim. Sonrasında kol ayrımına devam edelim. Trabzanımı yaptım. Bedenini ölçerek kendinize ayarlayın. Bu şekilde yine trabzanlarımı yapıyorum kol ayrımına kadar. İki defa da çekmiş olduğum trabzanlarımı yapıyorum.
Trabzanlarım belli bir sayıya geldi. Artık bu sıramızdan sonra kol ayrımını yapacağım. Sizler de ölçerek yapın burayı mutlaka. Ben 38 beden yaptığım için bu sırayı yaptıktan sonra benim için yeterli. Bakın kol ayrımına geldim. Tığımı doladım. 1 2 bir zincir, yine bedene arka ve ön sıraya 2 trabzan yapıyorum. Yine kola tek trabzan yaptım. Kolun çok geniş olmasını istemediğim için tek trabzanla artırmamı yapmış oldum. Burayı örelim. Kol ayrımına kadar burayı da öreyim. Evet, artırma noktasına kadar ördüm. Kol için ördüğümüzden dolayı bir tane artırmamı yapıyorum. Bir zincirimi çektim. Burası ön parçası olduğu için buraya 2 trabzan yapıyorum. 1 2. Bu şekilde örmeye devam ediyorum. Şimdi ben ilk başlamış olduğumuz yere kadar öreyim. Şu arka parçanın yarısına kadar öreyim. Sayılarını da sizlere söyleyeyim. Evet hanımlar, şöyle artırmalarımı yaptım. Dediğim gibi şöyle 3 sırada, şöyle göstereyim, 3 sırada ikişer ikişer beden kısmını artırmasını yaptım. Bizim beden kısmımızı 36 ilmekle başlamıştık. 68 trabzana kadar çıktı. Kol trabzanımızı da 26 trabzanla başlamıştık. Şu anda 53 trabzanımız var. Bu şekilde ben bedenini şimdi ayıracağım. Bu benim için sayılar yeterli. Yine bir öncekine trabzan yaparak batıyorum. Arka ortasından başlamıştık. Yine oradan devam ediyorum. Bu şekilde bedenini büyütmek isterseniz beden artırmalardan artıra bedeninizi bulabilirsiniz. Benim verdiğim sayılar 38 bedene uyumlu olarak başladım ben. Artırmalarımı ona göre ayarladım. Trabzanlarımı artırma yerine kadar yine aynı şekilde örüyorum. Yine artırma noktama kadar geldim. Burada yine bir iki tane artırmamı yaptım. Beden kısmında. Şimdi kol kısmında artık örmeyeceğim kol kısmını. Bu şekilde tığımı doladım. Kolu örmeden bıraktım. Bakın. Ön bedene geçtim. Bir, iki tane yine buraya artırma yaptım. Eğer burada daha büyütmek isterseniz şuraya zincir çekip birkaç tane trabzan daha yapabilirsiniz. 38 beden olduğu için bu gerek duymadım. Şimdi bu tarafın trabzanlarını da öreyim. Şu tarafa kadar örüp geliyorum. Bakın yine ön bedeni ördüm. Artırma yerine kadar geldim. 2 tane trabzan yapıyorum artırma noktama. Pardon, buraya zincir çekmeden devam ediyorum. Kolu boş bırakıyorum. Örmeden geçiyorum. Arka bedenin artırma noktasına kadar geldim. 2 tane trabzanımı yapıyorum. Ve arka yarısına kadar burayı da aynı şekilde trabzan yapıyorum.
Bu şekilde burayı da trabzanlar devam edip örüyorum. Bu şekilde beden ve kol ayırmış olduk. Şöyle göstermek istiyorum. Bakın bu şekilde kolları ve bedenini ayırmış olduk. Bu benim için yeterli. Eğer siz daha büyük yapmak istiyorsanız biraz daha buralardan artırarak bu şekilde örebilirsiniz. Şimdi ben beden kısmını öreyim. Farklı bir işlem yok zaten. Beden kısmını bu şekilde öreyim. Kol kısmında aynı şekilde dediğim gibi trabzanlarla öreyim. Lastik kısmında ise görüşelim.